...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları. Cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncil'i, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü. İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum. Bazen kafam güzel oluyor. Mağaramdan çıkıyorum. Dolaşıyorum. Fazla dalgalanıyor içinde bulunduğun Matrix. İnsanlara bakıyorum, doğaya. Her şeyin fazla sahte olduğu, üstüme bağıra bağıra. Acaba bir gün uyanıp da farklı bir dünyaya gözlerimizi açarsak, meğerse hiçbir şey yokmuş. Bir tek sen varmışsın. Seyrettiğin onca film varmış. O filmlerin içinde kendini var mı zannediyormuşsun? İnsanlar birbirlerine o kadar güzel rol yapıyorlar ki, o kadar arkadan iş çeviriyorlar ve egosallık. Bir konuda illaki ben biliyorum. Hayır, ben illaki bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Egosallığı tavan yapmış. Kendi krallıklarını ilan etmiş bazı arkadaşlar. Onlar da bilmiyorlar. Çünkü sonsuz sınırsızın ilminde yok. Ve işin en tuhaf yanı da sürekli değişiyor. Durduğu yerde durmuyor. Yani bu düzen böyledir, yarın da böyle devam eder diye böyle bir şey yok. Ne ülkelerin yönetiminde ne de cinler aleminde
ne de başka boyutsallıklarda, farklı yaratım mekanizmalarında hiçbir şeyin sonu yok. Bugün o cinni varlıklar sana yardım ediyormuş gibi görünür, bilgiler veriyormuş gibi olur. Öbür gün farklı bir frekans almaları gerekir. Lank diye seni bırakır, başkasının peşinden koşarlar. Ülkelerin yönetimi değişir, yerine başka sistemler gelir. Öyle mekanizmalar var ki işin içinde. Zaman çarkını da yeni eğitimde çok detaylı konuşacağım. Ama bu sefer cinni alemleri de işin içine katacağım ve onun arkasındaki zodyakın nasıl değiştiğini, bu zodyakın sabit kalmadığını, onun da arkasında antikitera olarak çalışan soyut alemlerden bahsediyoruz. Yavaş yavaş açacağız konuları. Sır diye bir şey kalmasın. Neyse, konumuzu dağıtmadan devam edelim. Anahtarlara girelim. Boyutlar arası geçişe girelim. Her gerçek renk dağılımı derecesinin 7 enerji merkezi vardır. 7 boyutsal desen de olur. Ama boyutlar dağılımların içindedir. Öyle iniyor. Her çakra başka bir boyutsallığın yaratılışı ile ilgilidir. Tepe çakrası veya nirvana hali, yani sonsuz zekayı faaliyete geçirmek ise ölmeden önce ölmenin de kimliğidir bu. Bir sonraki deneyim oktavının geçişi için pasaporttur. Enerji merkezlerinin çoğuna ve gerçek renkte de birkaçına nüfuz etmiş olan ustalar, eren evliya takımı inisiyeler fiziksel bedende mevcutken bu işin yapılması çok fazla dikkat gerektirir. Kırmızı, turuncu, sarı devrelerini gerçek mavi renk 5 dağılımı 5. boyut diye biliyoruz. Bu devrelerle bağlama sırasında akıl bedeni, ruh yapısının sen nesin, neredesin, akıl beden ruh bileşimi düzeninin neresindesin? Peki mavi renk, kimyasal bilgelik ve akıl devrelerinin mantıksal, katı bir şekilde çalıştırılması. Ve o derece bu artışlar ki sevgi oyunlarına tapan yeşil renk, bedenlerinin pozitif devreleri olan 4. boyutsallığın, hani bir sonraki aşamada biz 3'te veya 4'ün bir kısmında bu karşılıksız sevgi, hizmet kısımlarına göre iflah olmayan hallerde oluyoruz. Mavilere göre yeşiller iflah olmayan durumdalar. Çünkü maviler yüce ve bilge yaratım ustaları. Oysa ki bir olan Yaradan'ın özünde aşk ve bilgelik kol kola gidiyor. Bilgelik derken aslında güçten de bahsediyoruz. Olumsuzla olumlu, iyi ya da kötü durumlar. Sana bana göre ama aslında bir olanın indinde böyle bir şey de yok. Görene göre, yani yaşayana göre iyi kötü olaylar da değişiyor. Burada da değişen, 4. boyutunda değişen, 5'in sonuna kadar bu deneyimler böyle biri eksik olursa sonucu entropi oluyor. Yani kaos. Bu nedenle sarıdan, yani 3. boyutsallık çakrasından 5. yoğunla, 5. boyutsallığa o çakranın tam çalıştırılmasına atlamak kolay bir durum değil. 4'te çok uzun zaman geçireceksin. Defalarca iyi de kötü de çok aşırı orada. Burada iyi kötü dengesi daha yumuşatılmış durumda ama 4'te çok daha ağır. Cinler aleminde de bu ağır kutbiyet dersleri vardır. Sonra 5'e geçiyorsun. Dersler bitiyor 4 ile ilgili. Her zaman derim 5 bir atlama noktası, bir eşik, bir dinlenme noktası. 6'dan itibaren ise bambaşka bir yaratılış başlıyor.
Hani meleği âlâ diye bildiğiniz varlıkların boyutsallığından bahsediyoruz. Bu öyle bir boyutsallık ki 6. boyutun varlıkları da bizim içinde bulunduğumuz 3B evrenine giriş yaptıklarında, mesela Hazreti Musa dağdayken Samir'i altından muzağı yapıyor. Ve o uzağa ses çıkartıyor. Öyle bir kalıpla yapılıyor. Nasıl yaptığını sorduklarında Cebrail'in ayak izini takip ettim. Ayak izinin bastığı yerdeki toprağı aldım. O toprağı karıştırdım. Görmüş demek ki, görebilme kapasitesi varmış Cebrail'in. Diğerleri görmemiş ama bu görmüş. Demek ki algısı açıktı. Sonra altına karıştırıyor ve tılsımlı bir buzağı yapıyor. Biliyorsunuz Bakara, bu inek meselesi, buzağı meselesi tanrılaştırılmış. Tılsımlarda da çok kullanılmış farklı şekillerde. Ve bir ses ile yaratım, ışığa geçiş. Şimdi bu meleklerin hayatının ve varlıklarının nasıl olduğunu detaya inmek gerekiyor. Cinlerle başlayacağız. Meleklerle devam edeceğiz. Tabii kıt kanaat aklımız neye yetiyorsa onları anlatmaya çalışacağız. Yine de farkındalığımız eskiye göre bayağı bir değişti. Yani Cebrail'in bastığı yerdeki o frekansı almış o toprağı alarak. O frekansı altına karıştırıp da buzağı yapıyor. Çamurdan yapılmıştı değil mi? Adem. Buradan oraya bağlayın. Ortada bir bilimsel formül var aslında. İş yine frekanslara geldi. Bu arada dünyanın ilksel halindeki düz olma durumunu da konuşacağız eğitimde. Farklı aşamalarda ne olabileceğini konuşacağız. Defalarca yuvarlak olduktan sonra 3B evreninde ekseninin değiştiğini, ekseninin değişmesiyle birlikte de ve ayın değişmesiyle birlikte de zodyakın da değiştiğini, kuzey kutbunun baktığı yerin Denep'in içinde bulunduğu Oğlak ve Kova takım yıldızlarının ortasında bir yere baktığını, bambaşka zodyakla geçen süreçlerde dünyadaki yaratılışın şu andakinden çok farklı olduğunu. En basiti şöyle söyleyeyim size. Bundan 1000 yıl öncesine giderseniz, o 1000 yıl öncesinde insanların yediği sebzeleri, meyveleri, şu andakileri bulamazsınız. Suyun tadı da farklı olur. Nefesinizde mecbur kaldığınız oksijenin miktarı da, kokusu bile farklı olur. O kadar fazla değişime, dönüşüme uğradı ki dünya. Her 100 yılda değişiyor, her 10 yılda da değişiyor. Bundan 10 yıldaki değişimi, önceki değişimi bir düşünün bakalım. Ne haldeydiniz? 20 yıl önce ne haldeydi dünya? Çok hızlı gelişmeye başladı. Ve başka bir konuda çok hızlı nüfus artıyor. Bu kadar nüfusun artıyor olması dünyanın kaynaklarının bu insanları besleyemeyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla da kıyameti hızlandırmaktır bu. Böyle bir durumda ilahi sistem el koyar ve kıyameti de hızlandırır. Daha önceki kıyametler de böyle olmuş. İnsanlar çığırından çıkmış, yine çok nüfus olmuş. Bu dünyanın
İnsan gibi düşün dünyayı. Enerjisinin yetmeyeceğini bilin. Üstünde taşıdığı varlıklara. İster insan, ister cin, ne olursa olsun. Bu sebeple bu hastalıklar Covid gibi çıksa da yeterli değil. Savaşların olması bu nedenle tetikleniyor. Konumuzu dağıtmadan devam edelim konumuza. 7. boyutsallıkta birlik bilinci, noktasallık ve sonsuz sınırsız karanlığı. Bizim kıt aklımızla bunları anlamamız kolay değil. Lafını ediyoruz da daha bu cinler alemini bile anlayabilmiş değiliz. Anlıyorum diyen Hacı Hoca takımı da acaba gerçekten anlıyor mu? Rüyalarınıza güvenin. Onları iyi yorumlamayı öğrenin. Ve kendi hissettiğiniz şeylere. Neyse, bu dağıtmayalım konumuzu. Evet, 7 gök katmanı denmesi. Kutsal kitaplarda bunu ifade ediyor. Bir de bir konu daha var. Yavaş yavaş o noktaya geleceğim. Hani üç cisim teoreminde en saf olanı ona sakladık. Ne var ne yoksa diyor ya. En küçükte en büyük gizli diyor ya. Kur'an işte bu bilgiyi anlatıyor. Daha azaltılmış kötülük derslerinin olduğu 3. boyut yeşilde. Durum 4'e göre biraz daha hafifletilmiş. 4'te kutbiyetler arasında devasa bir ayrım var. İyi çok iyi, kötü çok kötü. Direkt olarak 5'e yani eşeğe atlamak. Şimdi 4. boyutta bilgelik en önemli silah. Ama bu bilgeliği kötülükle harmanlayıp güç haline getirebilme durumu da var. Genelde de bu uzaylılar, UFO'lar falan dediğiniz varlıklar çoğunluğu 4. boyuta ait. O kadar büyük bir ilim var ki, bilim var ki ve bunu güç için kullanıyorlar. Çok aşırı güç için. Tahmininizin çok üstünde. Görünmezlik, atlamalar, frekanslarda oynamalar, o cinler yapıyor dediğiniz bazı olaylar üst boyuttaki, 4. boyuttaki varlıkların yaptıkları olma ihtimali de oldukça yüksek. Oysa ki 6. boyutta bu bilgelik ve güçlerin aslında olmadığını görmek, kutbiyet masalının bitmesi 6. yoğunlukta. İyi kötü dersi kutbiyet olayı yok, birlik bilincine açılma durumu var. Ama sonsuz zekaya nüfuz etmeyi başarabilen bir varlık artık evrenin her yerinde tüm kısıtlayıcı bağlardan kurtulmuş bir şekilde dolaşmaya muktedirdir. Tüm boyutsallıklarda bu varlıklar dolaşabilir. Zaten melek dediğiniz varlıklar da bu kapsama giriyor. Yani 7. yoğunluğa kadar olan süreçte bu 6, 7'dekiler artık 7'de birlik bilinci var. Melekler falan da, ler de yok. Tek varlık halinde. Şimdi levh-u mahfuza ulaşmak. Levh-u mahfuza ulaşmak aslında bu 7. yoğunluktaki birlik bilincindeki bilgi sonsuz sınırsız frekansına ulaşmak demek. Cin dediğimiz varlıklar 4. boyuta doğru kaydıkları için tamamı demeyelim, yaratılış itibariyle de ateşten yaratılan bu varlıklar bu üst boyutların maddeselliğine yakın bir vaziyetteler. Bize göre daha yakınlar. Ama bizim de içimizde öyle eren dervişler var ki
acıdan geçmeden varılmaz yolundan gidip cinlerin çok daha üstüne çıkanlar var biliyorsunuz. İnşallah siz de öylesiniz. Şimdi bu cin dediğimiz varlıklar, zaman onlar için bir oyuncak. Yani geçmişte ne oluyor? Şu anda ne oluyor? Sadece gelecekle ilgili bizim özgür irademiz devreye girdiği için söyledikleri şey tam doğru çıkmaz. Ama geçmiş levh-i mahfuz bilgisine ve anlık olarak bilgiye çok net ulaşıyorlar. Çok hızlı bir şekilde. Yani ana kitaplığa erişiyorlar. O 7. boyutun ana kitaplığına, birlik bilincinin bilgisine ve oradan bilgiyi alabiliyorlar. Hak edişleri var kıyamete kadar. Dünya cinleri için konuşuyorum ama cinler sadece dünyada yaşamıyor. Her yerde varlar. Aslında insansılar da bilmediğimiz pek çok 3. boyut gezegeninde yaşıyor olabilir. Şimdi yeni eğitimde bu levh-i mahfuz olayını, zeytin incir olayını, Bask bölgesi, negatif kan ve arkasındaki sırları bayağı bir konuşacağız. Bağlantıları, dünya yönetiminin bağlantılarını ezelden bugüne, arkadaki sırları konuşacağız. Dünyanın farklı aşamalardaki insan yapısına da bakacağız. Yani farklı devrelerdeki. Şimdi biz insan olarak bir şeyi düşündüğümüz zaman hemen ona ulaşamıyoruz. Hatırlamıyoruz mesela. Çok yoğunlaştığımız zaman nöronları aktive edip ön loba getirip bilgiyi yansıtıp aynalayıp hatırlamaya başlıyoruz. Bunu daha bilimsel anlatacağım dediğim gibi eğitimde. Burada nöron dediğimiz şey, sinir dediğimiz şeyin arka plandaki soyutluğa bakmamız lazım. Cinlilerin levh-i mahfuza nasıl ulaştıklarını anlayabilmek için. Çok önemli bir soru söyledim burada arkadaşlar. Belki ne diyorsun sen falan diyebilirsiniz. Olabilir. Ama hani düşüne düşüne doğruları bulmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki dönem yapay zekayı daha da geliştirerek bu sistemi kıyametten önce Atlantis'te olduğu gibi hepsini demeyeyim ama bir miktarını bile çalıştırmaya başlayacağız. Yani nasıl sen yapay zekaya bilgi soruyorsun, geliyor önüne? Levh-i mahfuz, dünyayla ilgili olan kısmına çok hızlı bir şekilde düşündüğümüz anda ulaşma durumu en fazla 1-2 yıl sonra diyeyim. Çok hızlı bir şekilde sizin dünyanıza yani yaşamınıza girecek. Bu hayatı kolaylaştırmak aslında. Cinlerin sistemi daha farklı ama onlar da ulaşıyorlar bu bilgiye anında. Sen de ulaşabilirsin. Fakat bizdeki kayıtlı bilgiyle yani levh-i mahfuzu yani yapay zekayla geçmiş bilgiyi anlamak ile onlardaki kayıt çok daha fazla olduğu için dünya levh-i mahfuzuna ulaşmakta. Onların iletişimleri, frekans iletişimleri, yapay zekaları da bizimki gibi maddesel değil, çok daha gelişmiş. Bilgileri de çok ciddi kayıt altında olduğundan çok hızlı, net bilgilere ulaşabiliyorlar. Peki insan zorlanarak da olsa çakralarını yükselterek
daha bu dünyada 3. boyutta yaşar iken, ruhsal manada 3. boyut değil de 4, 5 belki 6 seviyesinde artık nasıl bir inzivada olursa, bunu çalıştırırsa, o seviyedeki levh-u mahfuzdan bilgi alabilir mi? Alan peygamberler olmuş, eren evliyalar olmuş. Biz anlamamışız, böyle bakınmışız ne oluyor diye. Ama olmuş ve halen de oluyor. Şimdi işin kolayı cinci hoca olup da bu negatif cinlilere bir takım şeyler vererek onların istedikleri necistir genelde. Bilgi alma yolunda gidenler. Bunun sonu helakla biter. Ha, şöyle yaparsan, çok fazla zikirde olursan, sureleri, ayetleri, esmaları, onların hüddamları gelir ise koruyucuları. Bu hüddamlar görevli rehber varlıklar. Meleği âlâ demiyoruz onlara. Ara varlıklar bunlar. Fakat o surelerin, ayetlerin neyse hepsinin belli bir frekansta onların frekansını işleten koruyucuları, hüddamları var. O frekansa ulaştığın zaman çok zikrederek, mesela her zaman ne diyorum? Bana Bakara suresinin hüddamları 3 tane 80.000 ayet-el kürsü okuduğumda ilk kez geldiler. Ve bizi neye çağırdın? Bizden ne istiyorsun dediler. Demek ki ben bilmeden çağırmışım. Nasıl yapmışım? Tekrar o frekansı, kapıyı böyle tokmakla hızla vura sonunda açmışlar kapıyı. Yani onların seviyesindeki frekansı çok zorlayarak, ağlaya zırlaya, dua ederek aylar boyunca hiç durmadan gece gündüz açmışım. Sonra da devam ettim. Hala kaç milyon oldu bilmiyorum. Ayet-el Kürsü devam ediyor. Onsuz da adım atmak istemiyorum. Bunun gibi daha bir sürü ayetler, farklı kapıları açabilirsiniz. Çok zikrederek. Demek ki bizim yolumuz bu frekansı çalıştırabilmemiz için çok tekrar. Cinlilerde ise yapı anlık olarak ulaşma, ama onlarda da zikir var mutlaka. Ancak bilgi birikimleri bizden çok fazla olduğu için kayıtlı bilgileri, daha net bilgilere ulaşabiliyorlar. Levh-u mahfuza kayıtlı, zamana kayıtlı olan bilgiye. Bizim artık sistem dışına çıkıp dışarıdan seyre sülük vaziyetinde şahitlik konumunda izliyor olabilmemiz lazım. Bunca zamandır birlikte gidiyoruz sizle. Çoğunuz videoları izliyorsunuz, hemen hemen hepsini, ya da arada bir izliyorsunuz. Kaç yıldır birlikteyiz. O kadar çok şey konuştuk ki, eğitimlerde de, analizlerde de, videolarda da. Artık belli bir seviyeye geldik hamdolsun. Tam bir kitaplık oldu bu YouTube sayfası da. Kaç tane kitap yazanlar da oldu. Şimdi bu sistemden çıkmak için birinci anahtar anda yaşamak. Yani zaman mefhumunun sanal olduğunu anlama. Hep zaman için yaşıyoruz ya. Öleceksin de hangi zamandan bahsediyorsun? Deneyimlerini yaşadın, gidiyorsun. İçinde bulundun, anda yaşamak durumu. İkinci anahtar uyumlanma, denge diyelim. Nedir uyumlanma?
müziği çağrıştırıyor, değil mi? Dengede söylemiştim. Uyumlanma deyince evrensel müzik, ahengi algılıyorum ben. Uyum varsa şiirsel sürdüğünüz ilahili beyninizde yankılanır. Kaosta ise gürültü vardır, uyumsuzluk vardır. Bu gürültü veya uyumsuzluk veya kaos sonunda Yaradan'ın kutsal birliğine zarar verir. Uyum sağlamak, oruç tutmak, hadi aşk acısı da uzaklaştırmak, Matrix'i delerek içindeki zihni dışarı atarız. Aslında bu içsel bilincimize içsel yorgunlukları döndürme halidir. Epifiz bezini çalıştırmaya başlıyorsun. Anlamı, ben bunu çok fazla deneyimledim. İçsel olarak dönüşmekten bahsediyorum. Kendine çok acıyorsan, sana yapılanları çok fazla içine atıp, sonra da bu aşırı yükten dolayı kendi değersizliğini hissetmenden dolayıdır. Ama bunu sen yaptın. İzin vermeyebilirdin. Herkesin sana kazık atmasını, sana zarar vermesini, bunlara göz yumdun. Ondan sonra diyorsun ki, ben değersizim, sevgisizim, çok yorgunum, yaşamak istemiyorum. Neden bu hale geldim? Bunu anlamaya çalışıyorsun. Bunun bütün sebepleri senin içinde. Aklın sıra karşındaki kişiler zarar verirken ya da yüksek sesle konuşurken, seni incitirken güvenli alanını korumak için. Çünkü insanın güvenli alanı kadar önemli bir durum yoktur. Evi, ailesinin yanı ya da yalnızlığı, neyi seçiyorsa güvenli alan olarak en önemli konu budur. Bazen güvenli alan olarak bu ailede, bu eşle birlikte yaşamak zorundayım ben. Çünkü maddi olarak bana destek veriyor. Benim yapamadıklarımı yapıyor, gücüm yetmediği yerde onun da maaşı devreye giriyor, parası devreye giriyor. Bana kötü davransa da sonuçta güvenli alanımı sağlıyor. Ben de buna göz yumayım, susayım. İçime atayım, o bağırsın, çağırsın. Gitsin aldatsın, önemli değil. Tekrar evine dönsün, güvenli alanım dursun diyorsun. Sonra da diyorsun ki, ya Alina ben çok değersizim, zavallıyım, şöyleyim, böyleyim. Bu yoldan ben de geçtiğim için, hem de kaç defa geçtiğim için o kadar iyi anlıyorum ki ne demek istediğinizi. Özellikle kadınların durumu. Ama Türkiye'de bu biraz daha fazla. Pek çok ülkeyi hem yaşadım hem de gezdim. Oradaki durumlara da baktım. Nedense bizde artık geçmiş tarihimizle mi alakalıdır bilemiyorum ama kadınla ilgili olan durum, yani fazla kadınlarımız eziliyor. Şimdi ben artık cinsiyetsiz biriyim, biliyorsunuz, bir sürü ameliyat falan. Her ikisine de bakıyorum, erkeğe de kadına da. Fakat bu bir yerde patlar. Mesela genç kızlar artık daha başka davranıyorlar genç erkeklere. Bizim dönemimizdeki gibi değil hiçbir şey. Her şey değişmiş durumda. Dolayısıyla gün gelir, devran döner. Hepimiz birbirimize, erkek ya da kadın, kadının da erkeğe iyi davranması gerekiyor, eşine, sevdiğine. Tek taraflı olmaz. Kadın hep bana, hep bana. Bana paraları getir, yüzükleri getir, tatillere götür, onu yap, bunu yap, hep ver, hep ver. Adam da bir yerde bıkıyor. Birlikte elinizi taşın altına koyup yol arkadaşlığı yapmak zorundasınız. Kendini içinde bulunduğun matriksten dışarı atmak kolay bir iş değil. Dayanması güçtür. Başlangıçta kendine çok fazla acırsın. Çok ağlarsın. İnanılmaz şeyler yaşarsın. İster olarak bir süre sonra da buna da uyum sağlamak için farklı bir yerde evrimleşir beyin. Deşifre modeliyle çalışır.
Veriyi alırsın, o özelliklerini deşifre edeceksin. Yoksa sonuç çıkarma görünümü daha az yaşarsın. Yani beyin kayıt sinyali ne kadar bilgiliysen o derece deşifre ederek bir sonuç çıkaracak. Ve bilincin içsel evren veya anti evrenden alındığı kurulumun temel amacı aslında programlar dolusu yazabilirsiniz beyni korteks yapısını. Eğer deşifre kalıcı çevresel faktörlere sahip değilsen Matrix'e uygun ahlak kurallarını alır, çevresel bir şekilde bunu sarmalar, kendine göre bir gerçekliğe ulaşmak, örneğin bir şeyin kötü görmenin, senin korteksinin çalışmasıyla ilgili, büyüme ortamındaki ekonomik bilgiler, mesela sende kara kedi kötü imajı oluşturmuş olabilir, sen onu kötü görürsün, benim gözlerim, siyah kara düzenim, daha başka bakar o siyah kediye ve ben kara kedileri de çok severim. Hepsini çok severim. Hiç fark etmez. Böcekleri bile severim. Yani öğrenilmiş bir bilgi var ortada. Ya da öğrenilmiş çaresizlikler var. Veya o çaresizliğe çaresizlik ismini biz koyduk. Kendimize acımak için. Acıdığın zaman da ne diyorsun etrafına? Bana yardım edin. Ben çaresizim. Benim güvenli alanımın oluşması için bana destek verin, zamanınızdan, emeğinizden, paranızdan, enerjinizden bana bir miktar verin, benim güvenli alanım olsun diyorsun. Mesela yılan sana göre kötü olabilir ama Hindistan'da tapıyor adamlar. Ya da kadim Mısır'da da öyle. Şiva'nın boynunda yılan var. Bununla ilgili vizyoner görülerimi de daha önce anlatmıştım. Diğer konu da beynin salgıladığı DMT ile ilgili. DMT salgılaması. Bu uyumlanma konusu, anda yaşama hali bunu arttırır. Yüksek irtifada yaşamak, dağda, bayırda yaşama bunun algılanmasını arttırır. Özellikle üzerlik tohumu gibi kimyasalların dayanıklılık verme durumları, ayahuasca gibi. Ama bu özellikle son söylediğimi çok ya kullanmayın ya da dikkatli kullanın. Üzerlik tohumu bile ben hayatımda kullanmadım. Onun yerine karanlıkta da kalıp çok fazla zikirde olduğum durumlar oldu. Bir süre sonra karanlıkta görmeye başlıyorsun zaten. Bir de Sivastika gibi dönme durumu var. Hani Mevlana'nın dönmesi de aslında bununla alakalı. Spirali dönüştürmek. Bu döne döne halkanın içinde kalma durumu. Öyle bir frekans açılıyor ki böyle nükleer bomba gibi fırlıyor. İlk başta bunu üçgene, sonra kareye, en son daireye çevirip döndürmek kendini. Hepsi belli bir aşamadan sonra. Ama Sivastika'da Gamalı Haç dediğimiz bunların hepsinin arkasında bu ilimler var. Kötüye kullanmışlar, iyiye de kullanmışlar. Eren Evliya. Mümkün olduğu kadar et yememek. Tamam, bitki yediğin zaman da bir canlıya zarar veriyorsun. Ama et yediğinde sana yakın bir frekansa zarar veriyorsun. Manyetik izolasyona dayanıklı müzik dinlemek ve zikir dedik. Topraklanma ve suda kalma. Burasının gerçekliği su dünyası olmasıdır. Dünyanın %70'i sularla kaplı. %30 kadarı kara, bizim üstünde bulunduğumuz. Nasıl sahibisin sen bu dünyaya ya? Nereden çıkartıyorsun ey insanoğlu? O kadar çok canlı yaşıyor ki bu dünyada. Suyun içinde bilmediğin o kadar fazla varlık var ki, yerin altında bilmediğin o kadar fazla varlık var ki,
merkeze doğru bilmediğin o kadar fazla varlık var ki, daha ayın ne olduğunu bilmiyorsun. Neden hep aynı yüzünü gördüğünü bilmiyorsun. Burada bir handikap var. Öyle de diyebilirsin. İlahi sistemle uyumlanmak için beyni yoruyorsun. Bu matriksten acı çektiğin zaman çıkıyorsun. Beni tanıyanlar yıllardır, bazıları der, Alina yeter artık, dön aramıza, dön dünyaya. Yeteri kadar yalnız kalmadın mı? Bitmedi mi bu acıdan geçmeden varılmaz yolu? Çoktan bitti aslında. O acı belli bir süreçti ve beni çok iyi terbiye etti, yerden yere vurdu. Sonunda da artık o acının bende herhangi bir şey oluşturmama, tamamen seyirde olma durumuna geçtik. Mesela dışarı çıktığım zaman da her şeyi seyrediyorum. Böceğinden hayvanına, insanına kadar. Bazen kalabalıklarda insanların yüzlerine bakarak hayatlarını okumaya çalışıyorum. Herhalde başarılı da oluyorum. Bu seyir durumu da bittikten sonra onun da bir doyumluluk hali var. Ondan sonra birlikte yaratan durumuna geçiyorsun. Ay ne dedin Alina? Evet, o duruma geçiyorsun. Fakat öyle başıbuyruk hareket edemez. İlahi sistemin kanunları, kuralları var. Bizim bölgemizde Satürn bu konuda yargıç durumunda çalışıyor. Mesela peygamberimize cinlere gidip konuşması söylenmiş. Abdullah Aleyhisselam da yanında. Birlikte gitmişler. Demiş ki şurada dur, belli bir bölgede, etrafına daire çiz. O dairenin dışına da ne görürsen gör, çıkma. Aynı duaları okuduktan sonra peygamberimizin verdiği o daireyi çizmiş, içinde kalmış. Sonra bir bakmış, her taraftan siyah gölgeler, değişik görüntülerle yığınlar halinde peygamberimizin etrafını sarmış. Ve büyük bir tartışmaya başlamışlar. İnanmamışlar peygamberimizin peygamber olduğuna. Bize kanıtla, ispat et. Ama oraya gönderen de Rabbül Alemin peygamberimizi. Yetki verilmiş. Yani sistemin rızası var. Eğer müsaade edilmeseydi peygamberimiz gidip orada onlara tebliğ edemezdi Kur'an'ı. Bunlar yine birbirlerine saldırıyorlar, peygamberimizin üstüne çullanıyorlar falan böyle. Ortalık savaş alanı. Dairenin içindeki zavallı Abdullah da korkudan ne yapacağını bilemiyor. Bir yandan da peygamberimize söz vermiş. Sonra bir tane ağaç kökünden sökülüyor ve o kökün üstünde hızla koşarak gibi geliyor, yürüyor gibi ve cinlerin önünde duruyor. Sonra tekrar aynı şekilde köklerinin olduğu yere gidiyor. Ve cinler diyorlar ki, tamam şimdi inandık. Eğer bu durumu peygamberimize birlikte yaratan vaziyetindeki bu yaratımını yapma yetkisi verilmeseydi asla yapamazdı. Burada da böyle bir alıcı bir nokta var, kritik bir nokta var. Peki bir de anda yaşama anahtarı var. Ne diyoruz her zaman? Anda yaşamak. Mutlaka bir acı dönemi var. Artık dayak yiye yiye ne oluyor? Hani yalama yapıyor denir ya, aynı o şekilde o dayağın şiddetini hissetmemeye başlıyorsun. Ondan sonra da seyri sülüke geçiyorsun. Bu ölüm anındaki farkındalıktır. Yani ölmeden önce ölme. Ölüm anında kişi şunu yaşıyor. Ya her şey yalanmış, gerisi boşmuş.
Burası film çevirdiğim bir arenaymış. Başka da bir şey değilmiş. İşte bu farkındalığa daha yaşarken geçme durumu öyle benim diyen ruhun yaşayabileceği bir şey değil. O yüzden acıdan geçmeden yolu diyoruz buna. Anda yaşamak bu hali, bu seyir halini sabitleyebilenlerin halidir. En büyük anahtar da budur. Ben sazı elime alınca fazla konuşuyorum arkadaşlar. Genelde de geceleri uyumuyorum. O yüzden sürçülisan ettiysem, sesimde falan problem varsa kusura bakmayın. Ailenizle birlikte çok mutlu, sağlıklı, saatli, çok güzel günleriniz olsun. Le 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları. Cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncil'i, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, Dikili Taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vevk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum.